soprano armonizesine artık başlıyoruz. Bas partisi armonizesinde çok iyi anlayamadıysak tabii ki sopranoda da armonizesinde de bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hem akorlar açısından da, yani bas partisi ile soprano partisi arasında aslında çok da büyük farklar yok. Bas partisini iyi anlamışsanız soprano partisinde de sorun yaşamazsınız. Yani bunlar hep doğru orantılı bir şekilde ilerleyecek. Onun için özellikle dikkat etmek gerekir. Yani eksikler varsa yine eksikleri halletmeye çalışın diyorum. Soprano partisi zaten biliyorsunuz, biz armonide anlatırken 4 tane parti olduğunu söylemiştik nota üzerinde. Bas partisi, tenor partisi yani bastan tize doğru, bas partisi pesten tize doğru, bas, tenor, alto ve soprano şeklinde anlatmıştık. Zaten 4 tane parti var. En pest ses ile en tiz sesin olduğu partileri biz aslında armonize ediyoruz. Tabii hocam tenor için ya da alto için de armonize yapamaz mıyız? Onlar için de yapılabilir arkadaşlar. Yapılabilir. Yani ara partilerde de armonize yapılabilir. Diğerlerinde nasıl yapılıyorsa aynı yöntem uygulanır. Ama daha çok eğitimde de, müzik eğitiminde de biz daha çok bas partisiyle soprano armonizesini yapıyoruz. O yüzden de bas partisi konusunu tamamlamış, artık soprano partisi armonizesine geçiyoruz. Tabii orada bas partisine de öğrendiğimiz bütün akorlar soprano armonizesi için de geçerli olacak. Bunları hiç unutmayalım. Orada kullandığımız her şey burada da aynen geçerli olacak. Yani partinin değişmesi armonide herhangi bir kural ayrıca bir kural getirmiyor. Dolayısıyla siz bu soprano partisi armonizesini yaparken bütün kuralları burada dikkat etmek zorundasınız. Şimdi bakın, ölçü şimdi her ölçü burada birbirinden bağımsız olarak ben üçer tane ses verdim. Soprano partisi olarak kabul edeceğiz bunu. Dolayısıyla buna göre de armonizesini yapmaya çalışacağız. Şimdi dikkat ederseniz daha önceden fa anahtarında veriyorduk ezgiyi. Şurada alt partide veriyorduk. Burada. Ama şimdi bak, dikkat ederseniz sol anahtarına göre veriyoruz. Çünkü artık soprano partisi en üst partiydi. Bakın sap yönlerinin yukarı olduğuna dikkat edin. Bas partisi aşağı yöndeydi. Soprano yukarı yönde olacak şekilde. Şimdi bu şekliyle herhangi bir ses verildiğinde 4 partili olarak biz bunu nasıl yazıyoruz ve bunları nasıl bağlayacağız? Akor bağlantı kurallarımız da aynı şekilde aynen geçerli olacak. Bas partisine nasıl armonize yapıyorsak burada da aynı şekilde armonizedeki bağlantı kurallarına dikkat edeceğiz. Şimdi yine aynı şekilde mesela tonumuz do majör arkadaşlar. Do majör tonda olduğunu öncelikle söyleyelim. Çünkü birer ölçü olduğu için bunu do majör olarak kabul edip yapacağız. Do majör. Şimdi do majörde ben şu ezgi seslerinin her birinin yine hangi akorlarda olduğuna bakacağım. Hangi akorlarda olduğuna bakacağım. Şimdi do majörde ton 2 akorumuz neydi? Do, mi, sol. Su dominant akorumuz neydi? Fa, la, do. Dominant akorumuz neydi? Sol, si, re arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki her bir sesi bu 3 akordan, tabi ayrıca ana akorların dışında biz yardımcı ikinci dereceden akorları da görmüştük. Onları da bunun içerisinde kullanacağız. Şimdilik temel akorlarla ikinci perde akorunu buna dahil edebiliriz. Bu şekilde bir çok seslendirme, bunları armonize etmeye çalışalım. Başlayalım. Mesela öncelikle şifresini yapmamız lazım. Şimdi do sesi hangi akorda var arkadaşlar? Hangi akorda var do sesi? Evet. Do sesi hangi akorda var?
tonik akorunda. Değil mi arkadaşlar? Şimdi do sesi başka hangi akorda var? Ona bakıyorum. Do sesi yani do mi sol tonik akorunda, fa la do su dominant akorunda. Dolayısıyla bu akor aynı zamanda su dominantta da su dominant akorunda da bu ses var. Dolayısıyla bu do için ben hem tonik akorumu kullanabilirim hem de su dominant akorunu kullanabilirim demektir. Başka var mı? Yani ikinci perde akorumuz neydi? Re fa la, re fa la do. Yine aynı şekilde bu do için ikinci perde akorunu da kullanmam mümkün olacak arkadaşlar. Anlaşılmayan yerler varsa mutlaka sorun. Şimdi re sesi için yine ikinci perde dememiz mümkün. Re ikinci perde akorumuz. Başka hangi akorda var re? Do mi sol tonikte yok. Fa la do su dominantta yok. Re fa la ikinci perde akorunda var. Bir de dominant akorumuz neydi? Sol si re. Dolayısıyla bu dominant akorunda da var diyorum. Mi sesimiz, mi sesi do mi sol tonik akorunda var. Başka ikinci perde akorumuz re fa la'ydı. Re fa la do yedilisi. Sol si re fa dominant yedili orada da yok. Demek ki mi sesimizde sadece tonikte var. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Bir fark var mı burada? Yok hocam. Anlaşılıyor mu? Sorular olursa mutlaka söyleyin arkadaşlar. Şimdi şu soru gelebilir aklınıza ki genelde burada hataya düşünüyor. Şimdi bu mi sesi için ben hangi akoru yazacağım arkadaşlar? Burada akor şifresi olarak mi sesini tonik ama tonik 3-5 akoru mu? Tonik 6 mı? Tonik 6-4 mü? Yani bu ne olacak? Tonik mi? Tonik 6 mı? Tonik 6-4 mü olacak bu akor? Hangisi belirliyor burayı? Bu mi'ye göre hangi akoru yazabilirim? Var mı fikri olan? Buradaki mi sesi için arkadaşlar, mi sesi için tonik 6 dışında her diğer ikisini yazabilirim ama sadece tonik 6'yı yazamam. Unutmayın bakın aradaki fark şu. Ben bas partisine hangi sesi yazarsam bu akor şifresi ona göre değişecek. Yani do mi sol do. Do yazarsam basa, şöyle do yazdığımı düşünün. Do yazarsam o zaman tonik olacak. Ama do değil de mi yazarsam tonik 6 olur. Mi değil de bas partisine sol yazarsam tonik 6-4 olur. Bakın basa biz ne yazarsak akor şifresi o olacak. Peki sopranoda mi olduğu zaman basa mi yazabilir miyim şunu? Yazamam. Neden? Tonik 6, T6, S6, D6'da bas çift olmayacağı için buraya mi yazarsam sopranoda da mi olduğu için 2 tane olur. Dolayısıyla T6'yı yazamam arkadaşlar. Bas partisi armonizesi olsaydı normalde bu basta mi olsaydı buna ben sadece T6 diyebilirdim. Ama altoda, sopranoda, tenorda mi'yi kullanamazdım. Ama sopranoda mi'yi görüyorsanız bu akora ben T6'nın dışında bir akor yazamam arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki aradaki farka çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burası eserin herhangi bir eser değil. Sadece bir ölçüsü. Yani eserler tonikle başlar demiştik ama burası ölçünün başı olmadığı için isterseniz tonik diyebilirsiniz. İster su dominant ikinci perde fark etmez. Bu mi için sadece tonik olur dedik. Tamam. Burada tonik kullanırsam eğer tonikten sonra ikinci perde gelebilir. Bu olabilir. Tonikten sonra dominant da gelebilir. Bu da olabilir. Su dominanttan sonra ikinci perde gelebilir. Su dominanttan sonra dominant da gelebilir. Bu da olur. İkinci perdeden sonra dominant gelir vesaire. Bu üçü de olabilir. Biz buraya ilk akoru do majör tonunda tonikle başlatalım. Yani şu iki su dominant. Bunların her ikisi de kullanılabilirdi ama ben şimdi tercih olarak toniği kullanayım.
Şimdi tonikte temel durumdaki toniği kullanalım. O zaman ne yapacağım? T5-3 akoru için öncelikle do demem lazım. Do. Bir do da burada var. Ne kaldı? Mi ve sol kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla ya mi'yi ya sol'ü yerleri değiştirerek, yani buradaki mi'yi kullanırsam, sol'ü burada kullanırsam arası altılı aralığı geçer. Aynı kurallarımız geçerli. Dolayısıyla mi'yi burada, sol'ü burada kullanmak yerine şöyle mi'yi bir oktav yukarıdan alıp şöyle mi, do, mi, şurada da sol'ü alarak, bunlar vuruş, ikilik notalar olacak. Ama biz böyle gösterelim şimdi. Do, mi, sol, do. Herhangi bir yazılışımızda aralıklarda herhangi bir hata var mı? Burası 2 oktav olacaktı. Olabilir. 1,5 oktav. Uygun. Mi, sol arası üçlü. Bu mi aynı zamanda şuradaki mi arkadaşlar. Şu mi aynı. Üçlü aralık. Küçük üçlü. Sol, do da dörtlü. Aralıklarımız o zaman uygun diyoruz. Şimdi do, mi, sol, do akorunu yazdığıma göre şimdi re için ikinci perde mi yazacağım, dominant mı yazacağım? Tonikle re arasında mesela biz burada başlangıç olarak şunu diyebiliriz. Bu ikinci perde yerine ben dominant kullanayım. Şimdi bu toniği dominanta bağlayacağım demektir. Re sesi burada. Dominant akoru neydi? Sol, si, re. 3 seslisi olsun. Sol, si, re. Do, mi, sol ile sol, si, re arasındaki ortak ses neydi? Sol. Bakın bas parçasını yazmadan önce sol nerede? Burada. Sol sesini ortak olacak şekilde aynı partiye yazdım. Bakın soller ortak. Sol, re. Dominant akoru neydi? Sol, si, re. Sol ve re'yi kullanmışım. Şimdi si ve sol kaldı. Burayı yazdığıma göre bakın mi, sol, re, do, mi, sol, re. Şimdi o zaman buradaki sol yerine şöyle yazacaksam eğer, bakın 2 tane yazabilirim. Şöyle bunu dominant yapacağım için sol, si, re'de sol, şöyle sol, si, sol, si, sol, re şeklinde yazdım. Burası anlaşıldı mı? Sol, si, şurası sol, si, sol, re. Dominant neydi? Sol, si, re akoruydu. Sol'ü ortak bağladım. Do, re'ye gitmiş oldu. Zaten ezgi hareketi buydu. Sol yerinde kalmış oldu. Mi, si'ye gitti. Buradaki do da sol'e hareket etmiş oldu. Sol, si, sol, re. Akorum ne oldu o zaman? Dominant oldu arkadaşlar. Yani 5-3 akoru. Yani biz 5-3 akorunun 5-3'ünü yazmıyorduk. Ben anlaşılsın diye şu an yazıyorum. Dolayısıyla buradaki şeyi bir düzeltelim. Burada kullandığımız şey ne oldu? Akorlar. Birincisini tonik kullandık. Şunu silemiyoruz. Birincisini tonik kullandık. İkincisini de dominant kullandık arkadaşlar. Hemen. Birincisini o zaman şu ikinci perde gitti. Dominant kullandık. Burada da şu 2 akor gitti. Dominant kullandık. Demek ki toniği dominanta bağladık. Sol, si, sol, re. Akorumuz bu. Peki ben bu dominant akorunu başka bir akor yazamaz mıyım? 5-3 yerine dominant 6 yazabilir miyim? Sol, si, re. Eğer si'yi alırsam buradan si, bakın şöyle değiştireyim bunu. Bunu gerektiğinde tekrar dinleyince anlarsınız. Tekrar. Bakın bu sol, si'yi siliyorum. Şuradaki ortak sesi tutmuştum zaten. O zaman ne yapıyorum? Şuradaki sol, si'de basa si yazarsam, sol, si, re'de basa si yazarsam, si. O zaman si'yi bir daha çift kullanmamam lazım. Ya sol kullanacağım ya re. Şu mi de re'ye yakın olduğu için mi, re'ye hareket ettiriyorum. Si, re, sol, re. Akorum ne oldu? Demin dominant 5-3'tü. Şimdi akorumun şifresi dominant 6 oldu. Deminki de doğruydu. Deminki yazdığım bağlantı da doğruydu. Bu da doğru arkadaşlar. Yani bu soprano armonizesinin bir özgür tarafı. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Deminki bas hareketi do'dan sol'e gidiyordu.
Şimdi bas hareketi do'dan si'ye indi. Nasıl olsa ortak sesi tuttum arkadaşlar. Altılı aralığı da geçmeyecek şekilde bu şekilde de bağlamam mümkün. Peki dominant 6-4 yapamaz mıydım? Dominant 6-4. Dominant 6-4 yapmam için ne gerekiyordu? Şu ortak sesleri tutuyorum. Şu dominant 6'yı kaldırdım. Dominant 6 olması için basta ne olması lazım? Sol, si, re. Yani bu do hareketi re'ye gitmiş olsun. Şuradaki re'ye hareket edecek. Re, sol, re'yi de kullandığıma göre ne kaldı? Si kaldı. Re, si, sol, re dersem işte akorumda 6-4 oldu arkadaşlar. Demek ki sopranoda re olduğu zaman bu akor için tabii dominantın hem kök durumunu hem birinci çevrimini hem de ikinci çevrimini rahatlıkla kullanabiliyorum. Bakın 3 bağlantı da bu tonik akoruyla gerçekleşebiliyor. Bunun tercihini buradaki hangisini kullanacağım? D mi, D6 mı, D6-4 mü? Belki bir sonraki akor belirleyici olabilir. Şimdiki buradaki akoru ben tonik kullanacağım dedim. Ya tonik olabilir ya tonik 6-4 çünkü üçlüsü buradaydı. Basa mi yazamayacağım. O yüzden tonik kök durumundaki toniği bağlamaya çalışayım. Tonik akoru neydi? Sol, si, do, mi, sol tonik için. Do majörde, do, mi, sol. Yine solü aynı partide tutuyorum. Bakın şu solü yine tuttum. Sol, mi oldu. Geriye ne kaldı? Do, basta do olacak. Ya çift do kullanacağım. Do, do, sol, mi olacak. Ya da basa göre de değişebilir. Şimdi bu do'yu da kullanacağıma göre bakın do'yu da buraya yazmışız zaten. Do, tonik, temel durumda. Do, sol, mi ne kaldı? Bir do daha yazacağım. Eğer kök durumundaki do'yu tonik yazacaksam. O zaman bu si do'ya gidecektir. Dolayısıyla akorum ne oldu? Do, do, sol, mi oldu. 3 akoru bu şekilde bağlamış olduk arkadaşlar. Şimdi demek ki tonik, dominant 6-4, şunu kullanmadım. Tonik, dominant 6-4 ve tonik bağlantısını yapmış oldum. Peki bu do yerine, do, do, sol, mi yerine ben tonik 6-4'ü kullanamaz mıydım? Bakın buradaki re do'ya hareket etti. Bu bastaki do yerine sol kullansaydım eğer, sol kullansaydım sol, do, sol, mi olurdu. İşte sadece do yerine sol kullanırsam akorum T6-4 oluyor arkadaşlar. Bu da doğru. Yani tonik, dominant 6-4, tonik 6-4 bağlantısı yapmış olurum. Eğer do'yu kullanacaksam da yine tonik, dominant 6-4, tonik olacaktır. Bakın tonik değişmiyor ama çevrim durumu değiştiği için ben ona göre basa hangi sesi yazıyorsam akorda o oluyor arkadaşlar. Anlaşılıyor mu? Sorular olursa muhakkak sorun. Anlaşılmayan yerleri tekrar edelim. Tabii bunları örnekleri yapa bunu daha da geliştireceğiz arkadaşlar. Şimdi başka bir 3 ses. Bu ölçü bitti. Aynı ölçünün devamı değil bu. Mesela herhangi bir ezgide biz do majörde yine do, mi, sol şeklinde bir ezgi hareketi yürüyüşü görseydim. Ben bunları rastgele yazdım arkadaşlar. Bu sesler, 3 sesi nasıl bağlayacaksınız? Bu deminki örnekte ne verdik? Do, re, mi verdik. Sıralı görüyorsam diyelim ki böyle üçlülerle bir yürüme varsa do, mi, sol ne yaparız? Onlara bakıyoruz. Şimdi birinci akorumuz do majör için ne diyelim? Do hangi akorda varsa onları yazabilirim. Mesela do majörde tonik akorum neydi? Do, mi, sol. Do var burada. O zaman buna ben tonik diyebilirim. 1. Bu do için ben başka ne söyleyebilirim? Do sesi hangi akorda var? Tonik neydi? Do, mi, sol. Su dominant neydi? Fa, la, do. Demek ki bakın su dominantta da varmış. Peki do başka nerede var? İkinci perde akorumuz neydi? Re, fa, la. Yedilisi neydi? Re, fa, la, do. Demek ki ikinci perdenin yedilisinde de do sesi var arkadaşlar. Onu da yazıyorum. Evet, başka da sol, si, re, fa dominant akorunda yok. Geçiyorum şimdi diğer sese. Mi sesi. Hangi akorda varsa
Onu yazacağım. Tonikte var mi? İkinci perde akorumuz ne? Re, fa, la, do yok yedilisinde. Dominant akorumuz ne? Sol, si, re, fa yedilisi yok. O zaman mi sesi için sadece tonik kullanacağım. Sol sesine geçiyorum. Sol sesinde hangi akorda var? Sol. Bir kere do, mi, sol tonikte var. Onu yazdım. Fa, la, do su dominantta yok. İkinci perde akorumuz re, fa, la, do yok. Sol aynı zamanda dominantın yedilisinde de var. Üç sesinde de tabii yedilisinde varsa üç sesinde de olabilir. Üç ses. Yedilisi değilse dominantın üç sesinde de var demektir. Şimdi buradan artık bu akorları seçeceğiz ama dikkat ederseniz T6, T6-4 ya da S6, S6-4 şeklinde yazmadım. Direkt bu tonikte var dedim. Basa ben ne yazarsam akorun şifresi o olacak. Şimdi buradaki akora ben tonik dersem bir yeri tonik olabilir mi? Olur. Tonikten sonra toniğe de gidebilir. Tonikten sonra dominant 7'ye de gidebilir. Su dominant dersem bu akora su dominanttan sonra tonik gelir. Bunlar ikisine de gidebilir. İkinci perde dersem yedilisi toniğe gidebilir, sorun yok. Aynı şekilde tonik bunlara gidebilir, sorun yok. Bütün akorlarını kullanabilirim demek. Ben o ezgi hareketi tamamen bize kalmış. Mesela burada basit bir şekliyle olsun dersek mesela önce toniği deneyelim. Şimdi kök durumundaki tonikle başlayabilirim. Hepsi olabilir arkadaşlar. Üçünü de deneriz. Şimdi do olduğuna göre do mi sol do şeklinde bakın. Do mi sol do şeklinde yazalım. Do mi sol do. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Ben bunu T değil de hocam T6-4 alamaz mıydım? Mesela şu do yerine sol alsaydım, şurada sol alsaydım, şöyle parantez içinde göstereyim. Sol mi sol do olurdu. Akor tonik 6-4 olurdu. İkisi de doğru arkadaşlar. Yani do mi sol do da olur. Sol mi sol do da olur. Peki tonik 6 yazabilir miydim? Tonik 6 yazar da bassa mi yazarsam şu mi'yi iptal etmem gerekir. O zaman mi do sol do olurdu. O da olurdu. Yani T6, T6-4 bu do sesi verilmiş bu do sesinin altına bu 3 akoru da yazabiliyorum. Ne belirliyor? Buradaki bas sesi belirliyor. Ben basa ne yazarsam akor şifresi olur. Basa do yazarsam T olacak. Sol yazarsam T6-4 olacak. Mi yazarsam şu mi'yi iptal etmek kaydıyla mi'yi de do'ya çevirmeliyim. Mi do, sol do olacak şekilde de T6'da olabiliyor. Bu şekliyle kalsın. Dediğimiz gibi üçü de olabilir arkadaşlar. Toniği her halükarda burada tek seçeneğimiz var. Mi. Şurada da söylemiştim şurada. Mi olduğuna göre T6'nın dışında her ikisi olabilir. Mesela buraya o zaman tonik 6-4 diyelim bu sefer de. Sol, sol do, sol mi şeklinde mesela. Burada sol, mi do'ya inmek zorunda. Çünkü mi'yi burada kullandığım için sol do, sol do, sol, mi şeklinde bağlayabilirim. Bakın ikisi de tonik zaten. Bu sol ortak. Mi do'ya indi. Bunu tonik dediysem sol'e gitti. Eğer bunu da T6-4 dediysem sol yerinde kaldı. Bu T6-4 şeklinde kullanmış olalım. Bakın birinci akoru T. Şunları kullanmadım. T, do, mi, sol, do. İkinciyi T6-4. Sol, do, sol, mi. Hepsi olurdu arkadaşlar. Buradaki çok seçeneğe dikkat edin. Hepsi doğru. Yani hepsini kabul edilebilir. Hangisini yaparsanız o doğru. Yeter ki bağlantıyı, akor bağlantısını doğru yapın. Burayı T6-4 yaptıysam bundan sonra yine tonik gelebilir. Yine gelebilir. Bakın o da olabilir. Dominant 7 de diyebiliriz. Sol, si, re, fa'da dominant 7'nin çevrimlerinden bir tanesi de olabilir. Şimdi burada sol olduğuna göre ve bu mi, sol büyük bir aralık açıldığı için ben şu solü de görüyorum burada. Dikkat edin. Bunu tonik akoru diyeceksem bu sol sesini aynı partide şöyle tutsam şurada bir tonik kullansam burası ne oldu? 8'li oldu. Bu neyi çağrıştırıyor bize? Buradaki 8'li
Hangi durumlarda soprano ile alto arası 8'de olabiliyordu? Akorların birinci çevrimleri durumda. Yani benim buna mutlaka tonik 6 demem gerekiyor. T6, S6, D6'da bas çift olmazdı. T6, S6, D6'da eğer şöyle bir imkan vardı. Aralıklar 6'yı geçmezdi ama sadece T6, S6, D6'da alto, soprano 8'de olabilir demiştik. Geçen dönemden hatırlayınız. Bas harmonizesinde. Aynı şeyi burada da ben sol yazarsam burası 8 diye izin veriyor. Ne kaldı? Basa mi yazmak zorundayım. Çünkü T6 olması için basa mi yazmalıyım. Onu da yazdım. Ne kaldı? İşte şu do vardı. Mi do, mi do, sol, sol şeklinde T6'da bas çift olmazdı. Mi'yi çift kullanmadım. Sol'ü çift kullandım. Dolayısıyla akor ne yaptık? T6, 4, T6 şeklinde. Bakın do, sol, mi şeklinde bir bas hareketi sağlamış olduk. Üçü de tonik olmasına rağmen basta bir ezgi hareketi sağlanmış oldu. Buradaki do, mi, sole, burada da do, sol, mi şeklinde bir bas hareketi. Tenor ne yaptı? Mi, do, do. Alto ne yaptı? Sol sesi sabit kaldı. Bakın 3 akorda da. Peki burada sol yerine ben dominant kullanamaz mıydım? Dominant da kullanabilirdik. Bu hemen onu yapalım. Şunu siliyorum buradakini. Video izlerken buraları tekrar görme imkanınız olacak. Şu T6'yı silerim. T6'yı silelim. Şunları da silelim. Şunu da silelim. Burada ben eğer dominant kullanacak olursam, yani şurada ben bir dominant seçeneği, dominant. Şimdi buradaki sol'ü kullandığıma göre dominant akorum neydi? Sol, si, re, fa. Her sesten bir tane kullanabilirim. Sol burada olduğuna göre bir kere dominant 7 olmayacak. Bu seçenek yok yani. Ben D7'yi yazarken 7'li durumdaki dominant demek istiyorum. Temel durumdakini demiyorum yani. Ama bu T6, 4 tamam, bunu belirledik. Şimdi burada da ben basa hangi sesi yazarsam akor şifresini ona göre değiştireceğim. Sol, si, re, fa'da tonik akorunda ne var? Ortak olan sol vardı. Sol gitti. Zaten sol'ü kullandık. Ne kaldı? Si, re, fa kaldı. Si, re, fa kaldığına göre dominant 7'yi kullanacaksam illa o zaman basa ters hareketi yapmak zorundayım. Bası ben yazacağım ama soprano hareketi var. Bu soprano hareketi yukarı yönde olduğuna göre ben bu sesleri de yukarı yönde, yani solü de yukarıda, sol, si, re, fa'da bir sese, do'yu da yukarı yönde götürmem lazım. Bu solü de aşağı yönde hareket ettirmem lazım. Aynı bas partisini armonize ederken basa bakıyorduk. Diğer 3 partiyi terse yöne yapıyorduk. Şimdi soprano verildiyse diğer 2 partiyi, yani altoyu ve tenoru aynı yönde, bası yine ters yönde. Yani şu kural hiçbirinde değişmiyor. Buradaki mi sol'e gittiğine göre sol, si, re, fa'da sol'ün gidebileceği en yakın yer neresidir? Si. Hemen onu yazdım. Mi sol'e, sol si'ye gitmiş oldu. Si ve sol'ü kullandım. Sol, si. Ne kaldı? Re ve fa kaldı. Şimdi bu do en yakın burada nereye gidebilir? Sol, si, re, fa'da. Re'ye yukarı yönde bakıyorum. Bakın. Üçü de yukarı yönde gitti mi? Mi sol'e, sol, si'ye, do, re'ye. İşte bu sol'de bassa aşağı yönde olacağına göre ne kaldı zaten? Fa kaldı. Sol'de aşağı yönde fa'ya gittiği zaman akor şifrem ne oldu? Dominant 7'linin ikilisi oldu arkadaşlar. Bu akor ikili oldu. D2 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla dominant 7'linin fa olduğuna göre bakın. Dikkat edin. Fa, re, si, sol şeklinde. Aralıklar 6'lıyı geçiyor mu? Geçmiyor. Basa ters hareket yapılmış mı? Yapılmış. Demek ki akor bağlantımı demin tonik 6, 4, T6 şeklindeydi. Şimdi tonik 6, 4 dominant 2 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki akor bağlantısını da istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bakın do, mi, sol sesi 3 akor. Her bir akoru kendi içinde farklı çevrim durumlarına kullanabiliyorum. Aynı zamanda akorları, farklı akoru ve onların da farklı çevrimlerini de
kullanabilirim. Buradaki D2 yerine dominant 7'li kullanmayayım da dominantın üst seslisini yani sol si re'yi kullanayım. Fa'yı hiç kullanmayayım derseydik o da mümkündü. Mesela onu yapalım. Nasılsa videoyu göreceğiz. Silebiliriz rahatlıkla. Şu dominant 2 yerine buradaki fa var ya arkadaşlar. Sol si re fa'nın fa'sı bu. Bunu kaldırıp yerine sadece sol yazarsanız yani şuraya sol yazarsanız işte sol re si sol. Bakın sol de aynı partide olduğu için bunlar yukarı yönde gitmiş gitmemiş önemli değil. Zaten en yakın harekete gitmiş olacaktı. İşte bakın sol, re, si sol, dominant 5-3 akoru yani kök durumundaki 3 sesli akora bağlamış olduk. Tonik, tonik alt 4, dominant 5-3 oldu. Eğer bu sol yerine fa kullanırsanız akorum ne oluyor? D2 oluyor. Fa yerine sol kullanırsanız akorum D5-3 oluyor. Şunların ikisi de doğru. Yani ister bunu tercih edin. Bu birinci tercih. Bu da ikinci tercih şeklinde ikisi de doğru arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sorular anında sorabilirsiniz. Eğer sorular oluşuyorsa. Başka bir örneğe. Bunu örnekleri yapa arkadaşlar bunları geliştirebiliriz ancak. Yoksa tekrar bunları da bu yazdığım örnekleri her bir ölçü yani do, re, mi, do, mi, sol, sol, la, si, do, si, do bu sesleri siz de aynen yazıp kendiniz kağıt üzerinde mutlaka soprano partisi, armonisi örneği olarak bir kez de siz yapın sonra bir daha videodan izleyin. Bütün alternatifleri, seçenekleri de aynı zamanda söylemiş oluyorum. Şimdi sol, la, si diye yani hep do, re, mi, do, mi, sol civarında dolaştığımız için söylüyorum. Buradaki sol, la, si sesinin bakalım başka akorları da eşliğinde. Başlangıç sesimiz hep tonikti. Başka bir ses kullanarak yapabilir miyiz? Sol, la, si. Şimdi sol, do, mi, sol ne var? Tonikte var. Sol nerede var başka? Dominantta var. Dolayısıyla sol, si, re, fa'da sol var. İkinci perde akorunda var mı? Re, fa, la, do yok. Su dominantta var mı? Fa, la, do yok. Tonikte var mı? Var. Demek ki iki akor onu yazdım. Bakın T6, T6, 4 vesaire yazmıyorum. Basa ne yazarsam o. La için ikinci perde akorumuz neydi? Re, fa, la, do. İkinci perde olabilir. Bunu yazdım. Başka ne olabilir? Su dominant, fa, la, do. Bakın su dominant. Yani zaten ikinci perde su dominant akoru grubundaydı. Onu da yazmış oldum. Başka akor dominant da var mı? Sol, si, re, fa orada yok. Si'ye geçtim. Do, mi, sol tonikte yok. Fa, la, do yok. İkinci perde akoru re, fa, la, do yok. Sadece dominant da var. Sol, si, re, fa'da ister dominant ister yedilisi si sesini burada kullanabiliyoruz. Şimdi ben burada tonikle mi başlayayım? Dominantla mı başlayayım? Tonikle başlamak zorundayım. Dominantla başlarsam tek seçenek var. İkinci perde ve su dominant. Dominanttan sonra ikinci perde gelmez. Dominanttan sonra su dominant gelmez arkadaşlar. Dolayısıyla dominantı kaldırıyorum. O seçeneği ortadan kalkmış oldu. İkinci perdeden sonra dominant gelir. Su dominanttan sonra dominant gelir. İki seçenek de mümkün ama dominant olmaz. Bu akor kuralları da aynen geçerli arkadaşlar. Şimdi o zaman birinci akorumuzu yazalım. Sol. Basa ne yazalım? Do majör diye. Do ile başlasın diyelim. Do. Do, sol. O zaman ben birincisine tenora da yine do yazalım. Do, do, mi, sol şeklinde yazmış olalım. Do, do, mi, sol. Bunu başka yazamaz mıydık? Do, do, mi, sol yerine do, mi, do, sol de diyebilirdik. Ya da toniğin kök durumu değil de mi, do, sol, do, mi, do, do, sol şeklinde de diyebilirdik arkadaşlar. Yani eğer buraya tonik yerine şuraya yazayım onu da sol yerinde dursun. Bu benim seçeneğim. Başka mi ile başlasaydım mesela. Bassa mi yazsaydım o zaman akorum tonik 6 olacaktı. T6'da bas çift olmazdı. O yüzden mi, do,
mi, do, ya mi, do, sol, sol, şu sopranodaki sol, 2 tane sol olacaktı. Ya da mi, do, do, sol yazı şeklinde yazıp do'yu çift kullanacaktım. Bunların ikisi de mümkün. Yani mi, do, do, sol da olabilir. Mi, do, sol, sol da olabilir arkadaşlar. Bu da mümkündü. O zaman da akorum ne olurdu? T6. Peki T6 4 olamaz mı? Şunu silelim, kafalar karıştırmasın. Şunu sileyim şuradan. Olamaz mıydı? T6 yerine T6 4 yapamaz mıyım? Onu da yapabiliriz. Mesela buradaki do, do, mi, sol yerine, bu do yerine sol yazdığımız zaman, parantez içinde gösteriyorum. Sol, do, mi, sol. Sol'ü çift kullanmış oluyorum. Akorum ne oldu? T6 4 oldu arkadaşlar. Bakın bas sesini do yazarsam akorum T olacak. Sol yazarsam akorum T6 4 olacak. Yani burada do yazarsam T, sol yazarsam T6 4 olacak. Bunu zaten bas harmonisinden biliyoruz ama orada bas partisi verildiği için siz o kısmını düşünmüyordunuz. Hemen mi, bu tonik 6'da var deyip yazıyordunuz. Ama şimdi basa siz ne yazarsanız o şifreyi de ona göre belirlemek zorundasınız. İkisi de dursun. Şuradaki la'ya göre hareket ettireyim. Çünkü ikinci perde akoruyla tonik arasında ortak sesi yok. Basa ters hareket yaptırmalıyım. Ya da su dominant yaparsam o zaman ortak ses var. Su dominant yapalım. Ya da ikinci perdeyi de yaparız. İkisini de deneyelim. Su dominantı yapalım önce. Su dominant akorumuz fa, la, do idi. Ortak olan ses nedir? Do. Bir kere do'yu yazıyorum. Bakın. Do tenor partisinde. O yüzden do'yu yazdım. Basa bunu ortak yaptığıma göre basa fa yazarsam fa, do, fa, la şeklinde yaparsam sol zaten la'ya gitmişti. Ezgi bu. Mi, fa'ya götürmüş oldum. Do yerinde kalmış oldu. Eğer do da desem, tonik de desem fa'ya gitmiş olur. Sol de demiş olsam fa'ya gitmiş olur. İkisi de olabilir. Yani şu seçeneğinden bas hareketi hangisi hoşunuza giderse ezgi hareketi olarak kulağa hoş gelmesi açısından hangisi güzelse onu tercih edebilirsiniz. Bu bir özgürlük işte arkadaşlar. Ezgi hareketini bastaki, yani bunu yaylı çalgılar dörtlüsü için yazıyorsanız cello'ya vereceğiniz partideki ezgi hareketini değiştirmek adına bu daha iyi olacaktır. Duyuma dayalı değişiklik. Yoksa kağıt üzerinde yapmış olmamızın çok bir önemi olmuyor. Şimdi burada ben su dominant kullanmış oldum. Peki ikinci perde akoru kullansaydım durum ne olacak onu görelim. Burayı silelim şimdi. Şunlar olmayacak tabii ki. Su dominant kullanmayacaksam. Şimdi buradaki iki seçeneğe göre ben şeyi yapmaya çalışayım. Şimdi ikinci perde akorum neydi? Yedilisi re, fa, la, do. Yine burada do. Yedilisini kullanacağım için ortak ses var. Üç seslisinde yoktu. Re, do'yu bakın yine kullandım. Re, fa, la, do'da. Fa da burada var. Re, do, fa, la şeklinde olabilir. Şuradaki re'yi kullanıp yapabilirim. Bu ikinci perdenin yedilisi olur. Başka nasıl yapabilirim? Bu do yerinde kalıp bu re'ye gelseydi, bu fa yerine re yapsaydım, buraya da fa'yı kullansaydım, re, fa, burası da ikinci perdenin eğer fa'yı kullanacaksam o da ikinci perdenin 4-3 akoru olurdu. 6-5 akor olacaktır. Re, fa olacağı için ikinci perde 6-5. Yani yedilisinin birinci çevrimi olurdu arkadaşlar. Demek ki burada ben re'yi kullanırsam 2-7, fa'yı kullanırsam re, fa, la'da bu sol gibi görünüyor ama fa olacak. Yani fa, do, re, la şeklinde olursa da 2-6-5 olacak. İkisi de mümkün arkadaşlar. Burası biraz karıştı. Onu tekrar şöyle silelim. İsteyen onların hangisi isterse onu tercih edebilir. Biz su dominant akoruna bağladığımızı düşünelim. Ona göre hareket edelim. 2-7 değil de su dominant olsaydı hemen o zaman neydi? Re, fa, la, fa, la, do. Do'yu tuttum. Mi, fa'ya gitmiş olsun mesela. Fa, do, fa, la şeklinde. Fa, do, fa, la şeklinde su dominant kök durumundaki su dominant. Yani tonik, su dominant. Tekrar dominanta bağlayacağım.
ortak olan ses nedir? Su dominant fa la do idi. Sol si re ortak ses yok. Bu la si'ye gittiğine göre diğer sesler diğer üç ses yukarı, yani bu fa da yukarı yönde olmalı. Do da yukarı yönde olmalı. Ama fa sesi aşağı yönde olacak şekilde bu akorları yazmalıyım. Dominantım ne? Sol si re fa. Burada o fa ortak ses var. 7'de alacaksam onu ortak tutabilirim. O zaman basa ters hareket yapmama gerek olmaz. Ama 3 sesli yapacaksam o zaman fa'yı kullanamayacağım için onu siliyorum. Bir basa ters hareketi görelim. İyi anlaşılması açısından 7'lisini de ayrıca yaparız. 3 seslimiz ne? Sol, si, re. Sol, si, re, sol. Buradaki fa yukarı yönde nereye gidecek? Ortak sesi yok çünkü fa'yı kaldırdık. Sol'e gitmeli en yakın. Do nereye gitmeli? En yakın yukarı yönde re. Fa nereye gidecek? Sol yazarsam yanlış olur. Bakın arkadaşlar. Bakın bunlar yukarı yönde gittiğine göre la, si'ye, fa, sol'e, do, re'ye, bu fa, sol'e yukarı yönde gidemez. Yanlış olur. Aşağı yönde olacak. Yani ya bu sol'ü ben yapacağım. Şu sol'ü bir oktav aşağıdan alacağım. Şöyle bakın şuraya alacağım. O zaman sol, re, sol, si olur. Bakın bu aşağı yönde olmuş olur. Yukarı yönde yani. O zaman basa ters hareket gerçekleşmiş olur. Ya da sol, si, re akorunda bu kadar atlama olmasın diyorsanız bu sol yerine re yazarsanız sol, si, re çünkü dominant 6-4 olur. Fa da ancak re'ye kadar atlamış olur. Yani o zaman akoru dominant 6-4 olur. Bu da basa ters. Bakın fa da re'ye. İsterseniz re'ye giderse dominant 4, sol'e giderse de dominant olur arkadaşlar. Demek iki şekilde de mümkün. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Soprano partisi. Enes anlaşılıyor mu? Diğer arkadaşları şu an göremiyorum ama onları nasıl göreceğimizi herhalde... Anlaşılıyor hocam. Problem yok. Şöyle bir açayım bakayım. Diğer arkadaşlarda durum nedir? Şükran nasıl gidiyor? Hocam valla ben videoların tekrarını izleyeceğim. Biraz geç girdim. Sorun yaşadım. Evet. Dinliyorum ama tekrar videolarınızın tekrarını izleyeceğim. Soprano armonizesine giriş. Bu da zaten soprano armonizesine giriş o düzeyinde zaten. Aynı düzeyde. Farklı örneklerle biz bunu pekiştirmiş olduk. Burada 4 tane örnek varsa yapacaksak ya da daha fazla. Oradaki örnekleri de dahil edip iyice pekiştirmeniz lazım. Ama şimdi canlı bu dersi yaparken soruları sorarsanız anlaşılmayanı videoda sorma imkanınız olmaz. O da olur. Bir sonraki derste hocam ben videoda şunu izliyordum. Anlayamadım. Burası nasıl olacak derseniz orada da yine bir şeyimiz mümkün yani. Değil mi? WhatsApp'tan sorabiliyoruz değil mi size de? WhatsApp'tan da sorabilirsiniz. Gelecek derste de sorabilirsiniz. Yani her haliki şeyde sorabilirsiniz. Fark yok yani. Şu örneği de yapalım. Oldu mu? Şu örneği de yapalım. Siz de iyi dikkat verin. Hemen 4 örnekte anlamanızı beklemiyorum ama yaptıkça. Mesela şimdi do, si, do diye bir ezgi hareketi olsun yani bilmiyorum. Farklı örnekler de verilebilirdi. Onlarca. Yani bu do, si, do değildi hocam. Do, fa, do, la, do, re, mi yaptık zaten do, re, mi. Yani ben rastgele yazdım buradaki fark etmez. İşlem aynı arkadaşlar. İşlem şeyinde kısmında bir fark yok. Şimdi buradaki do'yu görüyorum. Ne yapacağım? Bu hangi akorda var? Hemen onu düşünüyorum. Do majör olduğuna göre do mi sol tonikte var. Do, fa la do su dominantta var. Re fa la do ikinci perde akorunda var. Bunları yazdım arkadaşlar. Sol si re fa dominantta var mı? Yok. Si'ye geldim. Sol si do si tonikte var mı? Önce ona bakalım. Do mi sol yok. İkinci perde akorunda var mı? Re fa la do yok. Su dominantta var mı? Fa la do yok. Sol si dominantta var. Ama direkt sol si re deyip de dominantın altısında var demeyeceksiniz. Soprano armonizesi ise hatta D6 olamaz diyeceğiz. Yani üçlüsünü biz sopranoda görüyorsak o akor D6, T6, S6 olamaz. Bir kere bunu bir yere not edin. Sopranoda akorun
hangi akor olursa olsun üçlüsünü görüyorsam, üçlüsünü, tonikse T6 olamaz. Su dominantsa S6 olamaz. Dominant akorunun üçlüsü sopranodaysa D6 olamaz. Ama ikinci perdenin üçlüsü su dominant soprano partisinde görüyorsam ikinci perdenin üçlüsünü o zaman olabilir. Unutmayın 2-6 akorunda ikinci perdenin birinci çevriminde bas çift olurdu tam tersine. S6, D6, T6 bas çift olmazdı. İkinci perde akoru çift olmalıydı. Çünkü bas sesi üçlüsü su dominant sesiydi. Hatırlamak için yine videolara bakabilirsiniz. Bu ikinci 6 akorunu 7'lisinde değil 2-6 akoru. Demek ki C sesi dominantta varmış ama D6 olamaz dedik. Do yine şurada yazdım zaten. T olabilir dedik. S olabilir dedik. Bir de ikinci perde akoru olabilir dedik. Demin de bakmıştık. Şimdi bunları artık hangisinin olacağını biz tercih edeceğiz. Ve hangi durumunda, çevrim durumunda olduğunu da biz tercih edeceğiz. Bize kalmış. Mesela bunu tonikten sonra dominant gelir. Su dominanttan sonra dominant gelir. İkinci perdeden sonra dominant gelir. Sorun yok. Ama bu tek dominant olduğuna göre burası S olamaz. 2 olamaz. Yani buradaki bunu elememiz lazım. D'den sonra dominant gibi güçlü bir akordan sonra mutlaka tonik gelir. Dolayısıyla su dominant ve ikinci perde gelmez. O yüzden bunları sildim. T kaldı. Ama burada S'den sonra D gelir. Bunlar kalsın. Şimdi burada istersem su dominant, istersem ikinci perde kullanacağım. Şimdi tonik mi başlayalım, hangisi olursa fark etmez. Hepsini tonik başlamışız. Bu sefer tonik başlamayalım. Biz ikinci perdenin yedilisiyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle değiştireyim biraz daha. İkinci perdenin yedilisi olsun. Fark etmez. Yani hepsi de olabilirdi. Onu da söyleyelim. İkinci perdenin yedilisi ama 2-7 akorunu demiyorum. Şimdi basa ne yazarsam o. İkinci perde akoru neydi? Re, fa, la, do idi. Şimdi basa ne yazarsam o olacak. Do burada ama 2-2 olamaz. O bitti. Her bir akordan bir. Re, fa, la, do dediğimiz için şöyle yapalım. Re, fa, la, do 2'nin 4-3 akorunu kullanmak istedim. Deneyelim. Re, fa, la, do. La'yı kullandım. Do var. Şimdi re ve fa kaldı. La, re şöyle. La, re fa do. Re, fa, la, do. La, re, fa, do. Re, fa, la, do. İkinci perdenin 4-3 akoru. Yani ikinci çevrimi arkadaşlar. 4-3 istediğimiz gibi kullanabiliriz. Böyle başladık. Şimdi o zaman dominant akorunu buraya göre belirleyeceğim. Ve basa göre de şifresini belirleyeceğim. 2-4-3'ü belirledik. Çünkü la yazdım. Re, fa, la, do'da re ile başlasaydım o zaman 2-7 diyecektim. Re, fa ile başlasaydım 2-6-5. La ile başladığım için 2-4. Do ile başlasaydım 2-2 akor diyecektim. Unutmayın. Dominant. İkinci perdeden dominant. Dominant akoru ne? Sol, si, re, fa. İkinci perde ile dominant 7'li arasındaki ortak ses fa bakın var. Hemen onu fa'yı aynı partiye yazdım. Bakın burada. Şimdi ne kaldı? Re, fa, dominantım sol, si, re, fa'ydı. Sol, si, re, fa'da si ve fa gittiğine göre ne kaldı? Sol ve sol, si, re, fa'da sol ve re kalmış oldu. Sol, si, re, fa. İşte bu re'yi de buraya tutmuş olduk. Basta da sol getirirsem sol, re, fa, si şeklinde dominant 7 olabilir. Ölçü içerisinde dominant 7 kullanılmaz demiştik. Eğer bu ölçü içi değil de son akor olacaksa dominant 7'yi bu şekilde kullanabiliriz. Burada dominant 7 kullanmayan diyorsak 3 seslisini de kullanabilirsiniz. Sol, re, sol, si olabilir o zaman. Şu fa yerine sol kullansaydım zaten re burada ortak, dikkat edin. Sol, re, sol, si olurdu. O zaman dominant 3 sesli olurdu. Başka nasıl yapabilirdik? Sol, si, re, fa'da mesela fa'yı seçseydim fa, re, sol, si şeklinde. Bakın dominant 7 herhangi bir ölçü olsaydı bunu silelim.
Bu da doğru. Eğer ölçü son ölçü ise. 7'li yerine ben dominant 2 kullanayım o zaman. Şunu da silelim. Dominant 2'yi tercih edeyim. Hem de hatırlatmış olan D2 akorunu. D2 akoru neyle başlaması lazım? Sol, si, re, fa'da fa ile başlaması lazım. Şuraya fa'yı yazalım mesela şöyle. Sonra bu fa'yı yine konuşuruz. Sol, si, re, fa'da. Bu da re'yi ortak tutarım şurada. Fa, re ne kaldı? Sol kaldı. Bu fa'da sol'e gitmiş olur. Dolayısıyla burası fa, re, sol, si oldu. Bakın 2-4 akorunu dominant 2'ye bağlamış oldum. Bu la sesi de fa'ya gitmiş oldu. Bu çok uzak oldu hocam. Bir aşağıdan alamaz mıyız? Şuradaki fa'yı da alabilirdik. Bu da olabilir. Yani bu fa yerine şöyle değil de şöyle gitsin istiyorsanız 2 akorda. Arası çünkü 2 oktav olabiliyordu buranın. O yüzden ikisi de doğru olurdu. Şimdi D2 olduğuna göre D2 size neyi hatırlatıyor arkadaşlar? D2. D2 akorunu ben görüyorsam burada ne yapmam gerekiyordu? D2 akorunda tonik bağlantısında D2'yi toniğe bağlarken ne olması gerekiyor? D2 mutlaka T6'ya bağlanması gerekiyor. D2 mutlaka T6 olacak demiştik. Bas partisi armonizasını da yaparken söylemiştik. Dolayısıyla burası T6 olacağına göre T6'da nedir? Mi'dir. Şu fa olduğunu düşünüyorum. Yani şu fa'yı aldığımı düşünüyorum. Şu fa'yı. O da fa'da mi'ye gidecek. Bakın tonik akorunda mi ile başlıyorsam basta bu T6 olur. Dolayısıyla mi olacaktır. Bu da do. Mi'yi bir daha çift kullanmayacağım. Re do'ya gelecek. Şuradaki tenordaki re do'ya gelecek. Bu sol de yine yerinde kalacak. Dolayısıyla akorum ne oldu? Mi, do, sol, do. Mi'yi çift kullanmadım. Demek ki do, si, do gibi bir ezgi hareketinde 2, 4, 3 dominant 2 T6 akoru yerine bağlayarak biz bu akorumuzu tamamlayabiliyoruz. Bu tek seçenek değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu 2, 4, 3 yerine su dominant kullanabilirdim. 2, 4, 3 yerine 2'nin 2, 5, 3 yani re, fa, la, do'da do yerine yani 2, 2 yerine 2, 7, 2, 6, 5, 2, 4, 3'ü kullanabilirdik. Buradaki si yerine sol, si de dominant 2 yerine dominant 7'yi kullanabiliyorduk. Dominant 6, 5 de mümkün. Dominant 6, 5 olmaz çünkü sopranoda si var. Dikkat edin. Dominant 6, 5'in dışında diğer 3 seçenekte olabilir. Ama sadece D6, 5 olmaz. Çünkü D6, 5'teki si burada. Bassa yazamam ben bir daha si. D6, 5 yazamam. Ama eksiltilmiş dominant 7 akorunu kullanarak üzerinde tekrar duracağız eksiltilmiş dominant 7 akorunu. O zaman burada D6, 5'i de kullanmak mümkün olabilirdi. Hemen ardından da T6'yı bağlayarak bunu akoru da tamamlamış olduk. Buraya kadar bir soru var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey var mı? Sorusu olan? Her şey yolunda mı? Evet hocam. Evet hocam. Her şey yolunda gibi geldi bana. Hocam valla. Anlamaya çalışıyoruz şu an. Evet tabii hemen 4 şey bunları tekrar etmek lazım. Şu an biz Türk musikisi tarihi anlatır gibi böyle teorik bir şekilde anlatmaya geçtik yine ama siz gerçi uzaktan eğitime çok yabancı değilsiniz. Arada uzaktan eğitim yapıyorduk. Bol bol da video izliyordunuz zaten. Aşinasınız. Olumlu sonuçlar da alıyorduk. Güzel. Aynı şekilde devam edebiliriz. Yani o yönden içim rahat. Çünkü videolar izleyip sınava giren arkadaşlar başarılı oldular. Önemli ölçüde gelişim gösterdiler. O sevindirici. Ama Hocam eski tabii bilgileri eski bilgileri falan galiba unutmuşuz sanırım onun zorluğunu tekrar yaşıyorum şu edilmeyen an. her şey unutulmaya mahkum. Evet. Asla izin vermeyin. Tabii biz şimdi ara tatilde şu geçen süreç içerisinde biz çalışın. Şimdi enstrüman da öyle. Enstrüman nasıl tekrar istiyorsa
armoni de böyle. Aslında birçok bilgi böyle. Tekrar edilmeyen her bilgi. Ama üzerine gittiğiniz zaman tekrar hatırlamanız çok kolay olacak. O yüzden iyi anlamaya çalışın. Anlaşılma gerçekleşirse ya armonide ne yapıyorduk? Bana şöyle notlarınızı şöyle bir karıştırdığınızda tekrar hatırlayacaksınız. Hani ileride öğretmenlik hayatınızda mutlaka karşılaşacağınız zamanlar olacak. Gerek işte eşlik gerekirse, gerek başka bir ortamda, konumda ya da herhangi bir eserin analizini yaparken ya bu akor hangi akormuş diye baktığınızda vesaire sizin için yeterli olacak. Ha, bu alanda kendini geliştirmek isteyen lisansüstü olur, eğitim olur. O zaman tabii daha da farklı. Biz isterseniz burada noktalayalım dersimizi. Ne dersiniz? Olur hocam. Devam edelim diyorsanız devam edebilirim. Ama telafi dersidir. Hemen ilk derste şey olmasın diyorsanız devam da edebiliriz. İsterseniz burada bitirelim. Zaten pazartesi günü beraberiz. Siz de en azından bu videoyu zaten şimdi yüklerim tekrar. Hemen hemen. Siz de oradan tekrar dinleyerek en azından pazartesi biz bu şeylere devam edeceğiz, örnekleri vermeye. Siz de oradan pazartesiye daha hazır olursunuz. Olur mu? Ama mutlaka bakın şu örnekleri ben burada açayım. Siz görebiliyor musunuz? Şu an ben onu anlayamadım ama bir dakika bakalım. Şu an paylaşılmamış. Şöyle ben onu bir göstereyim size. Şu mesela şimdi haftaya şu örneği yapacağız. Örnekleri göstereceğim. Bakın. Görüyor muyuz? Re, si, mi, re, si, mi. Mesela farklı şekillerde si, re, sol şeklinde. Bir bu örnekleri bir yapmaya çalışın. Olur mu? Hem eskiyi şunları bir tekrar edin. Kendiniz yapmaya çalışın. Soprano armonizesine alışmanız gerekir. Hem de şu önümüzdeki hafta bunlarla başlayıp artık 8 ölçülük ezgilerin armonizesine de yavaş yavaş ısınmamız lazım. Bu soprano armonizesine girişten daha da basit şekliyle, daha nasıl basit anlatılabilir şekli bu oldu. Burada iyi anlarsanız bir sonraki videoya, oradaki videoya da önceki hazırladığım videolara da bakarsınız. İkisiyle daha da iyi pekişecektir yani. Tamam mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Şu an için